ve İsrail 9 işkenceci askeri yargılamaya hazırlanıyor. Ancak duruşma aşırı sağcılar tarafından basıldı. Baskına ellerinde Araplara ölüm yazılı pankartlarla gelenler cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerin tahliyesini istedi. İsrail bayraklarıyla mahkemeyi bastılar, Araplara ölüm sloganları attılar. İsrail'in güneydeki Sde Teyman askeri üssünde bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulunan 9 askerin çıkarıldığı mahkemeyi aşırı sağcılar bastı. Kadın erkek aşırı sağcı İsrailliler istismar suçlusu da olsa askerlerin korunmasını istedi. Askerler 7 Ekim'den bu yana kimi tutuklulara yönelik işkenceden suçlanıyor. Ancak gözaltına alınmalarına bir tutuklunun hastaneye götürüldüğünde yürüyemez halde olduğunun fark edilmesiyle karar verildi. 7 Ekim'den bu yana bu 9 askerin Filistinlilerin gözlerini bağladığı, yatağı zincirli tuttuğu ve tuvalet yerine bebek bezi giydirdiği ortaya çıkmıştı. Kelepçe yaralanmalarının oluşturduğu kangren nedeniyle 2 mahkumunsa bacakları kesilmek zorunda kalmıştı. Şimdi haberimizde izledik. Bu skandal olayı konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Kaan. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani garip bir durum. Ne denir ki? Ne denir ki bu duruma? Şimdi sevgili Kaan, şöyle ifade edeyim. İsrail'in sadece biz yaptığı katliam ve soykırımları konuşuyoruz. Ama onların Batı Şeria dahil bu keyfi gözaltıları, tutuklamaları, cezaevine sözle yargılıyormuş gibi yapıp keyfiyetten bu cezaevine attıkları insanları konuşmuyoruz. Oradaki işkenceleri, oradaki o baskıyı konuşmuyoruz ki az önce haberde sundunuz. Kangren olup eli ya da ayağı kesilmek zorunda kalan mahkumlardan bahsettiniz. Ben böyle onlarca hikaye biliyorum. Hatta hani Gazze'yi biz şöyle adlandırırız, yorumlarız. Metrekareye dünyada en çok insan düşen yer. Çünkü açık cezaevi. Öyle yorumlardık. Ondan daha beteri cezaevlerinde yaşanıyor. İsrail'in cezaevi diye yaptığı yerler tam bir dram. Üst üste yatırılan mahkumlar. Ölsün diye kaderine terk edilen yine mahkumlar. Ki bunlar hani mahkum dediğime bakmayın. Esaret altına alınmış, özgürlüğü engellenmiş kişiler. Birçoğunun suçunu dahi bilmiyorlar. Düzmece mahkemelerde yargılanıyorlar ve maalesef yargılanmış gibi yapılarak insanların hayatları çalınıyor. Bunu en iyi nerede gördük? Esir takasında hatırlarsan yine birlikteydik. Esir takasında İsraillilerin esir tuttuğu Filistinli gençler ki bunun yanında yani çocukken girip genç yaşta çıkanlara da şahitlik ettik. Boş bakışlar. Gözünün feri gitmiş derler ya bazen bazı insanlar için. Bravo. Diyorsun ki bu normal değil bu insan. Dünyaya bir gezegen gibi bakıyor. Ama Hamas'ın esir aldığı İsrailleri hatırla. Duygusal anlar yaşandı. Gitmek istemeyen İsrailli esirler gördük. Ve aynen şunu ifade etmişlerdi. Hiç unutmuyorum. Ne yedilerse yedirdiler. Ne içtiyse içirdiler. Şimdi burada yine bu bahsettiğimiz süreçten geçen yani işkenceye maruz kalmış insanlara bu muameleyi yapan teröristler. Asker asla demiyorum. İsrailli 9 tane terörist yargılanıyor. Şimdi bu yargılanan teröristlerin suç sabit bana göre sadece bir kısmı. Ama şimdi burası anormal. İsrail'de biz böyle şeyleri görmeye alışkın değiliz. Çünkü bir terör devleti terörist yargılamasını bekleyemezsin. Terör devleti de değil. Yani terör örgütü. Doğru tanım bu. Ama aynı İsrail'in o meydanlara gelip şu an ekranda izleyenlerin gördüğü gibi şoven bir ruhla işte bizim için savaştılar, kimse yokken onlar vardılar gibi o faşist beyinli insanların yaptığı gösteriler esas normal İsrail. Çünkü İsrail'in tamamı maalesef çocuktan aldığı eğitimle Arapları bir tırnak içinde söylüyorum onların ifadesiyle hayvandan aşağı yaratık olarak gören, insansı hayvan olarak gören bir mantığa sahipler. Bunu devleti yönettiğini zanneden örgütün lideri
Netanyahu dahil hepsinden duyabilirsin. Öne çıkan o caniler ki Ben Gvir'i bunlardan biri, kahraman ilan etti bu yargılananları. Bunların o Filistinlilere bakış açısı insansı hayvanlar diye geçiyor. Dolayısıyla böylesi cani bir ruhun yolda düzelmesini veya bir anda insan duygularını hatırlamasını beklemeyin çünkü insan değiller. Şimdi Ben Gvir'in onca işkenceyi yapan ve o hatta ölümlere sebebiyet veren bu katillere, bu teröristlere kahraman demesine ne diyeceksiniz ki bu kişi İsrail'de siyasetçi ve öne çıkan yani isimlerden biri. Aslında bu işte Ben Gvir'in kustuğu kin bütün neredeyse İsrail'in tamamına hakim. Neden? Çünkü daha çocukken o eğitimlerle büyüyorlar. Kundaktaki bebeğe öldürün diyen, çünkü eğer büyürse size karşı bu bir terörist olacak diyen mantık ve akıl. Böylesi süreçleri yürütmekte herhangi bir beis görebilir mi? Göremez. Ve şimdi işte şu an ekranda da görüldüğü gibi bu cezaevlerinde İsrail yıkıldığı an, İsrail'li topraklarda işgal ettiği topraklardan çekildiği an binlerce hikaye duyacağız. Ve gerçekten de bunlardan çok daha kötüsü şu an oralarda yaşanıyor. Ama bunlar örtülüyor, kamuoyuyla bilgiler paylaşılmıyor ve maalesef çok inanılmaz insani dramlar o cezaevlerinde, o tutuk evlerinde yaşanıyor. Peki böyle bir ortamda aynı bir yargılamanın ne kadar sağlıklı yürüyebileceğini düşünürsünüz Sayın Başbuğ? Hani diyelim ki yargılamaya devam ediyor. Zaten sevgili Kan, o yargılamadan bir sonuç çıkacağını kimse beklemesin. Zaten az önce bir iki tane tanımda bulundum. Dedim ki 9 tane teröristin yargılanması normal. Filistinlere karşı İsraillerin göstermiş olduğu bu tavır normal dedim. Çünkü İsrail'in neredeyse tamamında bu hava hakim. Yani dikkat et, esirlere yönelik yapılan gösterilerde savaş karşıtı gibi algılıyoruz biz ama benim hep ısrarla çizdiğim başlık oydu. Buradaki o toplanan protesto edenlerin derdi, amacı sadece bu süreç değil. Yani esirler, düzeltiyorum, savaşta yapılanlar katliam ve soykırım değil. Esirlerle esas derdi. Onları getir, ondan sonra ne yaparsan yap diyen bir mantık, bir akılla konuşuyoruz. Dolayısıyla bu süreçte İsrail'de neler döndüğünü okumanın, daha doğrusu sağlıklı okumanın büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bazı gelişmeler, mesela şu an senin dediğin gibi bir tiyatrodan ibaret olduğunu düşündüğüm yargılama bizi başka bir noktaya getirir mi? Ve bu bahsettiğim süreçte sanki İsrail'de demokrasi işliyor, işte suç işleyenler de hakkını, layığını buluyor gibi bir hava yaratır mı? Bunu sorgulamak lazım. Ceza Maalesef, alsalar o cezayı çekerler mi? Onu da sorayım. Yani sizce çekerler mi? Asla. Göstermelik bir ceza alacağına ben inanmıyorum sevgili Kaan. Alacaklarına inanmıyorum. Bu sanki sıkışan İsrail'e biraz nefes aldırmak için yapılan bir hamle gibi. Göstermelik olarak bakın biz de ceza veriyoruz demek amacıyla bir ceza verilse bile bu cezayı çekecekler mi ya da çekerler mi? Şimdi güzel bir yere getirdin. İsrail'in şu an derdi şu. Dünya kamuoyunda hem de her yerde İsrail'e karşı inanılmaz bir kin ve nefret var ve çok da doğal. Yapılanlar ortada. Hatta duyduğum odur ki İsraillerin dünyanın diğer coğrafyalarında ben İsrail'im demeye utandıkları, hatta bu korku yaşayarak bunu söylemekten imtina ettikleri yönünde aldığımız bilgiler var. Niye? Çünkü yapılanlar ortada. İşte bu baskıyı azaltmak, bu havayı dağıtmak için böylesi bir tiyatro oynanır mı? Oynanır. İsrail'in çünkü tiyatro geninde var. İşte Lübnan'da, Golan'da yaşananlar ortada. Böyle bir durumda dediğin gibi kağıt üstüne ve ceza verdiğini varsayalım. Peki gerçekte o ceza çekilecek mi? Onun denetlemesini kim yapacak? Onun kontrolünü kim yapacak? Bilinmiyor. Yapılamayacak. Dolayısıyla ben bir ceza verilse dahi bunun bir algıya dönük, kamuoyunu yanıltma, hatta dünya kamuoyunu oluşan havayı dağıtma adına bir ceza olduğu kanaatindeyim ve çekeceklerine asla ihtimal vermiyorum. Çünkü ona bile tahammül edemeyen bir güruh var ortada. Şu an elinde megafonla insan kılındaki bu kişinin söyledikleri gibi destek verenler var. Ben zaten bu işin bir tiyatro olduğu kanaatindeyim ve sadece göstermeli, kağıt üstünde ceza verilse dahi bunun bir dünya kamuoyunda algı yaratmak maksatlı verileceğini düşünüyorum. Cezayı asla çekmezler dediğin çok doğru Kaan. Peki çok teşekkürler Sayın Başbuğ aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.